Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Enflasyon öncesi son fiyatlamalar mı yapılıyor? Borsa İstanbul 100 endeksi yükselişini seyrini sürdürürken endekste dün %0,34'lük artış ile 1479 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 11,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bankacılık tarafında Gara'nın endeksin yükselişin öncüsü olduğu görülürken Türk Hava Yolları ve Tüpraş'ın da yukarı yönlü hareketlerinde netlik kazandığı görülüyor. Haftanın en önemli gelişmelerinden olan enflasyon verisini de gün içerisinde yakından takip ediyorum. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verisi ilerleyen dönemlerde oluşacak fiyatlamalar ve para politikasının seyrinin netlik kazanabilmesi için de önem arz ediyor. Temmuz ayında enflasyonun politika faizlerine paralel bir şekilde %18,95 seviyesinden açıklanması reel faizin erimesine neden olurken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantı karar metninde bahsedilen politika faizinin enflasyon oranının üzerinde bir konumda yer alacağı ifadeleri üzerine faiz artışının olması gerektiğine dair de beklentiler oluştu. Gıda fiyatlarının iklimsel sorunlar ve salgın kaynaklı tedarik zincirlerindeki tahribat ile artışa geçmesi tüfe endekslerinde baskı yaratırken Gıda ve Tarım Örgütü son zamanlarda yayınladığı verilere bakacak olur isek gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını görüyoruz. Son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden konut kiralarındaki artışın yeniden açılma döneminin etkisi ve eğitimin 2 yıl sonradan tekrardan açılması üzerine devam etmesi bekleniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde yerli ve yabancı yatırımcılar ile yapılan telekonferansta ithal ürün fiyatlarındaki görülen artışın talep koşullarındaki görülen salgın etkisi ve bazı sektörlerdeki az kısıntıları nedeniyle enflasyonun Temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomik verilerin seyrinde bozulmaların yaşandığı görülürken Amerika Birleşik Devletleri konut satışlarındaki görülen sürpriz dalgalanma, ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında gelmesi ve dün açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısının da kısmen beklentilere paralel gelmesi bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin önemini oldukça artırıyor. Jackson Hole toplantısında Fed'in Başkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada ekonomik verilerin takip edileceği ve izlenecek olan para politikasındaki değişikliklerin açıklanacak olan verilerle şekilleneceği belirtilirken son zamanlarda Delta varyantı kapsamında tekrardan önlemlerin alınması ve ekonominin bir patikaya oturması nedeniyle verilerde geri çekilmelerin başlandığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda herhangi bir önemli fiyatlama bulunmazken dolar endeksindeki de hafif negatif bir hakim hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunda salgının etkisinin azaltılması, Joe Biden hükümeti tarafından açıklanan teşvik paketlerinde 3,5 trilyon dolarlık paketin düzenlenip ihtiyaçlar dahilinde hazırlanması gerektiği belirtmesi de dikkatlerimden kaçmadı. Bugün yurt içerisinde açıklanacak olan enflasyon verisinin Borsa İstanbul 100 endeksi ve kur tarafında önemli bir fiyat etkisi yaratacağını düşünüyorum. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilerin
beklentilerin altında kalması ile bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentiler altında açıklanması özellikle ons altın tarafında bir hareketliliğe neden olacak. Türkiye'de de vaka sayılarındaki artış devam ederken son 24 saatte 23.496 kişinin testi pozitif çıkarken 283 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında son açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verilerinin beklentilerin altında gelmesi nedeniyle ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanması halinde ons altındaki seyrin kuvvetleneceğini düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1805 ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ülke risk primindeki görülen geri çekilme sayesinde Türk lirası değer kazanımını sürdürürken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ile ons altında fiyatlarda oynaklık artabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısına paralel olarak 340 bin seviyesinde gerçekleştirilirken İngiltere'de PMI verileri beklentinin hemen üzerinde 60,3 olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisini de yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3860 ve 1,3885 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3805 ve 1,3785 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası üyesi Kataoka, Japonya Merkez Bankası'nın ılımlı ekonomik toparlama tahminlerine yönelik risklerin arttığı uyarısında bulunurken, Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5 azalış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında 374 bin kişi olarak açıklanması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri dolarında değer kayıplarının oluştuğunu gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,50 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,50 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için
Teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.